Babuşa baksana 2 tane bayrak asmış. Bugün çok özel bir gün. Zaten aynısından bizde de var. Bugün 30 Ağustos, Zafer Bayramı, Büyük Taarruz'un yıl dönümü. Türk Kurtuluş Savaşı'nın finalini belirleyen ve Cumhuriyet'in yolunu açan en kritik askeri harekattı. Çok güzel. Taze Türk kahvesi gibisi yok ya. Nerede kalmıştık? Şimdi Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922 ile 9 Eylül 1922 yılları arasında gerçekleşti. Peki bu tarihler arasında detaylı şekilde neler oldu? Sıkı durun anlatıyorum. Şimdi 1921'de kazanılan Sakarya Meydan Muharebesi ile Türk ordusu savunmada bir üstünlük sağlamıştı. Ardından bir yıl boyunca Anadolu'da büyük bir seferberlik yapıldı. Silah ve mühimmat üretimi arttırıldı, ordunun eksikleri tamamlandı, halk elinde ne var ne yoksa orduya destek oldu. Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa ve Fevzi Paşa büyük bir gizlilik içinde kesin sonuçlu bir taarruz planı hazırladı. Kahvem soğumasın. Bitti. 26 Ağustos 1922 sabahı Afyon Kocatepe'de topçu ateşiyle büyük taarruz başladı. Türk ordusu Yunanların güçlü mevzilerini kısa sürede yardı. 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde Afyon ve çevresindeki önemli tepeler ele geçirildi. 29 Ağustos'ta Türk ordusu Yunan birliklerini kuşatmaya başladı. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Başkomutanlık Meydan Muharebesi yapıldı. Yunan ordusunun büyük bir kısmı imha edildi ve komutanlara esir düştü. Bu ise Kurtuluş Savaşı'nın en büyük zaferi oldu. Ve 30 Ağustos'ta zafer kesinleşince Mustafa Kemal Paşa herkesin aklına kazınan o tarihi emri verdi. "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri" emriyle Mustafa Kemal Paşa hızını alamıyor ve bu hızla 1 Eylül'de Uşak, 2 Eylül'de Eskişehir, 6 Eylül'de Balıkesir ve 9 Eylül'de İzmir'i kurtarıyor. Yani Yunan ordusunu Anadolu'dan son bir kez uğurlamadan bir de yüzme öğretiyor. Bu zaferle Anadolu'nun işgali son buluyor. Türk bağımsızlık mücadelesi fiilen kazanılıyor. İtilaf devletleri artık Türk tarafıyla masaya oturmak zorunda kalıyor. 11 Ekim 1922'de Mudanya Ateşkesi imzalanıyor. Yaklaşık bir yıl kadar sonra 24 Temmuz 1923'te Lozan Anlaşması'yla Türkiye'nin bağımsızlığı tüm dünyaca tanınıyor. Bu zafer aynı zamanda 29 Ekim 1923'te ilan edilecek olan Cumhuriyet'in de önünü açıyor. Velhasıl Büyük Taarruz'un ve 30 Ağustos zaferinin önemi biz Türkler için büyük. Türk milleti yüzyıllar süren savaşlardan ve sev gibi ağır şartlardan sonra yeniden özgüven kazandı. Yani 30 Ağustos bizim için basit bir milli bayram değil. 30 Ağustos Türk milletinin tüm dünyaya evet yendik, yenildik ama esir düşmedik, düşmeyeceğiz dediği günün yıl dönümü aslında. Ve biz bunu tekrar tekrar kutlamaya, zafer kazanan Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, Fevzi Paşa ve binlerce Türk askerini anmaya devam ediyoruz. O dönem düveli muazzam olarak alınan, dünyanın hakimleri olarak bilinen İngilizler biz de sömürgeleştirmek istedi. Yani öyle bir imparatorluk düşünün ki karşısına kim çıkarsa çıksın yakıp yıkıyor, işgal ediyor ve sömürgeleştiriyor. Çanakkale Savaşı döneminde Winston Churchill kendisinden fazlasıyla emin olduğu için İstanbul'u birkaç saatte işgal eder, 5 çayını da Boğaz'da içeriz diyor. Ama düveli muazzama yani dünyanın hakimleri atamın dediği gibi geldikleri gibi gidiyorlar. Az önce dediğim gibi
Dünyanın hakimlerini dize getirdik. Geldikleri gibi geri gönderdik. Ve bizim milli mücadelemiz o kadar büyüktü ki New York Times ve pek çok gazete ve dünya basınında bir avuç Türk dünyaya meydan okudu şeklinde yazılar yazıyordu. İşte ben böyle bir milletin evladıyım ve bundan gurur duyuyorum. Her yıl 30 Ağustos'ta balkonuma bayrak asıp 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamaktan da ayrı gurur duyuyorum. Neyse. Zaferler ve bağımsızlıkla dolu tarihimizi yad ettiğimize göre şimdilik benden bu kadar diyorum. Yarın yepyeni videoyla karşınızda olacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve ne mutlu Türk'üm diyene.